Merhaba koçlar, Kasım ayı gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Sevgili koçlar, Kasım ayına girerken gökyüzünün sizlere oldukça yoğun, derin ve dönüştürücü mesajları var. Bu ay sizin için hem ruhsal anlamda bir yüzleşme hem de ilişkiler ve ortaklıklar alanında önemli farkındalıklar getirecek. Bu arada çek odasınız efendim. Gelin bu enerjileri adım adım inceleyelim. Kasım ayına girerken Güneş Akrep Burcu'nda yolculuğunu sürdürüyor. Bu konum sizler için ortak finansal kaynaklar, borçlar, miraslar, yatırımlar ve eşin kaynakları ve de ruhsal dönüşüm alanını aydınlatıyor. Bu dönemde hem maddi hem de manevi düzeyde derin bir yüzleşme yaşayabilirsiniz. Bastırdığınız duygular, korkular veya tabular gündeme gelebilir. Ama unutmayın, akrep enerjisi her zaman krizle gelen bir şifa ve yeniden doğuş sürecidir. Merkür ise Yay burcunda Uranüs'e karşıtlık yapıyor. Merkür'ün Yay burcundaki hareketi sizleri eğitim, yolculuklar, inançlar ve hukuki meselelerde yeni fikirler arayışına yönlendirecek. Ancak ikizlerdeki Uranüs'le karşıtlığı özellikle iletişimde beklenmedik gelişmelere işaret ediyor. Kardeşleriniz, yakın çevreniz veya akrabalarınızla ilgili sürpriz haberler alabilirsiniz. Yolculuklarda aksaklıklar olabilir ama bu etki geçici ve aynı zamanda zihinsel bir uyanışı da tetikliyor. Belki uzun süredir size öğretilen kalıpları sorgulayacak, yeni bir hakikat arayışına başlayacaksınız. Venüs ise Terazi burcunda Kiron'la karşıtlık Jüpiter'e de kare yapıyor. İlişkiler alanınız bu ayın en dikkat çeken konularından biri. Venüs'ün terazideki konumu partnerlerinizle uyum ve denge arayışınızı arttıracak. Ancak Koç burcundaki Kiron'la yaptığı açı, karşıtlığı yani sizin kendi kişiliğinizde var olan eski yaralarınızı tetikliyor olacak. İlişkilerde ben ile biz arasındaki dengeyi korumakta zorlanabilirsiniz bu süreçte. Üstelik Yengeç burcundaki Jüpiter'e de kareleri var ve bu süreci büyütüyor. Aile ve ilişkiler arasında bir denge kurmanız gerekebilir. Duygular kabarabilir, geçmişten gelen meseleler yeniden gündeme gelebilir. Bu açı sizlere şunu söylüyor. İlişkilerde gerçek uyum, kendi yaralarınızı kabul edip şefkatle yaklaşmanızla ancak mümkün. Mars'la Akrep burcunda Lilith'le kavuşumda ve büyük bir su üçgenine neden oluyor bu. Bu kavuşum bastırdığınız öfke, kıskançlık veya güç çatışmalarını aşağı çıkarabilir. Özellikle ortak para, cinsellik veya güven alanlarında yoğun duygular yaşayabilirsiniz. Ancak gökyüzünde büyük bir su üçgeni de var. Mars, Jüpiter ve Satürn'ün uyumlu açıları. Bu sizler için hem ailevi konularda hem de bilinçaltı şifasında büyük fırsatlar demek. Bir kriz yaşasanız bile bu krizi sizi daha olgun, daha güçlü bir hale getirecek. Uranüs, Plüto ve Neptün arasında uyumlu açılar var. Kolektif düzeyde büyük dönüşümlerin hızlandığı bir dönemde sizler de zihinsel anlamda köklü bir değişim sürecindesiniz. Eğitim, iletişim, teknoloji ve kariyer planlamalarınızda yeni kapılar açılabilir. Uranüs size farklı düşünme cesareti verirken Plüto hedeflerinizi yeniden yapılandırıyor. Neptün ise ruhsal vizyonunuzu genişletiyor. Bu dönemde sezgilerinize güvenin. Gelecek planlarınızda yepyeni bir yol şekilleniyor. Lilith ile Kiron'un sizin burcunuzda kurduğu zorlayıcı açı kendinizi ifade ederken yaşadığınız derin yaraları gündeme getirecek bu dönemde. Ben kimim ve ilişkilerde nasıl var olmalıyım sorularını daha güçlü bir şekilde sormanıza neden olabilir. Bu açıdan gelen farkındalık ilk başta rahatsız edici olsa da aslında kimliğinizi daha özgür ve daha gerçek bir şekilde ortaya koymanızı sağlayacak. Kuzey Ay düğümünün Balık burcundaki yolculuğu sizlere ruhsal teslimiyet, şefkat ve bırakma enerjisini öğretiyor. Başak'taki Güney Ay düğümü ise sürekli kontrol etme, mükemmel olma ve detaylara takılma eğiliminizi geride bırakmanız gerektiğini hatırlatıyor. Plüton'un da bu alana yaptığı zorlayıcı açı özellikle iş ve günlük yaşam rutinlerinizde sizi dönüştürecektir. Bu dönemde akışa güvenmeyi, sezgilerinize kulak vermeyi öğreniyorsunuz. Sevgili koçlar,
Kasım ayı giriş enerjileri sizin için derin yüzleşmelerin, ilişkilerdeki yaraların görünür olmasının ama aynı zamanda da güçlü bir şifalanma sürecinin zamanı. Maddi manevi krizler gündeme gelse de gökyüzü size bu krizleri bir fırsata dönüştürme gücü veriyor. Bu ayın ana mesajı sizler için şudur: kendi yaralarınızla barışın, ilişkilerde gerçek dengeyi kurun ve ruhsal teslimiyetle yeni bir yola adım atın. Sevgili koçlar, Kasım ayı sizler için yoğun, sürprizi ve dönüşüm odaklı bir dönem olacak. Adım adım, gün gün ilerleyelim şimdi. 4 Kasım'da Mars, yönetici gezegeniniz Mars, Yay burcuna geçiyor. Sizler için bu dönem uzak yolculuklar, akademik çalışmalar, inançlar ve hukuki konularda hareketlilik anlamına geliyor. Ancak Mars'ın Uranüs'e karşıtlığı yolculuklarda aksilikler, eğitim veya yurt dışı bağlantılı konularda ani gelişmeler getirebilir. Gergin enerjilere kapılmamaya çalışın. 5 Kasım'da Boğa burcunda bir dolunayımız var. Maddi kaynaklarınız, gelir gider dengeniz ve kişisel değeriniz bu dolunayla birlikte ön planda olacak. Dolunayın Mars ve Uranüs karşıtlığıyla çakışması para ile ilgili ani kararlar, harcamalar ya da beklenmedik ödemeler getirebilir. Sizden istenen sağlam ve gerçekçi adımlar atmanız. 7 Kasım'da Venüs Akrep burcuna geçiyor. İlişkilerinizde derinleşme dönemi başlıyor. Venüs'ün Akrep'teki seyahati ortak finanslar, borçlar, miras ve eşin ya da partnerin maddi konularını gündeme getirebilir. Aşk ilişkilerinde yoğun duygular ve tutkular öne çıkabilir. 8 Kasım'da Jüpiter Yengeç burcunda ileri hareketini bitiriyor ve durağanlaşıyor. Aile ve ev, köklerle ilgili konular bir süredir büyüme ve genişleme vaat ediyordu. Ancak Jüpiter durağanlaşınca bu tarihten sonra Mart 2026'ya kadar retro yapacak. Ev değişiklikleri, taşınma planları veya aile içi sorumluluklar konusunda yeniden düşünmeniz gerekebilir. 9 Kasım'da Neptün durağan pozisyona geçecek. Hem de Şehat yıldızıyla kavuşumda. Sezgileriniz artabilir ama kafa karışıklığı da beraberinde gelebilir. Özellikle bilinçaltı, rüyalar ve kontrolünüz dışında gelişen olaylarda netlik kazanmak kolay olmayacaktır. Bir konuyu oldurmaya çalışmak yerine akışa güvenmek bu dönemde daha doğru olacaktır. 10 Kasım'da ise Merkür Retrosu başlıyor. Merkür Retrosu sizler için yabancılar, yüksek öğrenim, inançlar ve hukuki süreçler alanında gerçekleşiyor. 29 Kasım'a kadar bu konularda yanlış anlaşılmalar, gecikmeler ve ikinci kez gündeme gelen meseleler olabilir. Seyahat planlarınızı mutlaka 2 kez kontrol edin. 13 Kasım'da Merkür ve Mars kavuşacak. Ayla da kare açı yapacaklar. Bugün zihinsel olarak çok hızlı olacaksınız. Yeni fikirler, projeler ve adımlar için enerjiniz yüksek olacak. Ancak Başak'taki ayın kare açısı iş ortamınızda veya günlük sorumluluklarınızda gerilime sebep olabilir. Detaylarda hata yapmamaya dikkat edin. 19 Kasım'da Plüto Retrosu bitiyor. Kariyer hedefleriniz ve toplum önündeki statünüzle ilgili uzun zamandır bir bekleyiş içindeydiniz. Plüton'un ileri harekete geçmesiyle birlikte otorite figürleriyle olan ilişkilerinizde yeni bir güç dengesi kurulacak. İş hayatınızda köklü dönüşümlere hazır olun. 20 Kasım'da Akrep burcunda gerçekleşecek olan bir yeni ay var. Sizin hayatında dönüşüm, yüzleşme ve derinleşme temalarını güçlü bir şekilde ortaya çıkarıyor. Güneş, Ay, Retro Merkür ve Lilith'in de aynı noktada kavuşması sizi özellikle ortak kaynaklar, finansal paylaşımlar, miras, kredi ya da borçlarla ilgili konular üzerinden bir hesaplaşmaya götürebilir. Bu yeni ay sadece maddi değil, duygusal bağlarınızı da sınavdan geçiriyor. Gizli kalmış, bastırdığınız ya da konuşmaktan kaçındığınız konular yeniden gündeme gelebilir. Bir ilişki içinde güven teması test ediliyor olabilir ya da ortaklı bir işte finansal gerçeklerle yüzleşebilirsiniz. Lilith'in buradaki varlığı size şunu söylüyor: kendi gücünüzden korkmayın ama gücünüzü öfkeye ya da intikama değil, kendi dönüşümünüze yönlendirin. Bu kavuşuma karşı duran Uranüs ise Boğa burcunda.
Sizin ikinci evinizde, yani kişisel gelirler, kazançlar, değer duygunuz ve sahip olduklarınızla ilgili beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Bir gelir kaynağı bitebilir. Başka bir fırsat kapısı açılabilir. Belki de ani bir masraf ya da beklenmedik bir ödeme sizi zorlayacaktır. Ama bu kriz uzun vadede sizi çok daha sağlam bir finansal yapılandırmaya götürecek. 21 Kasım'da Güneş'te Uranüs arasında bir karşıtlık var. Bu temayı daha da netleştirecek. Güvenliğiniz ile özgürlük arzunuz arasında sıkıştığınızı hissedebilirsiniz. Eğer sizi maddi ya da manevi anlamda kısıtlayan bir bağ varsa kopma ve özgürleşme eğilimi artacaktır. 22 Kasım'da Güneş'in Yay burcuna geçişiyle birlikte enerjiniz biraz daha hafifleyecek. Artık gündem daha çok eğitim, yolculuklar, yurt dışı bağlantıları, vizyon geliştirme ve inanç sistemleriniz üzerine kayıyor. Krizlerden sonra yeni bir bakış açısı kazanmak, yeni ufuklara açılmak için gökyüzü sizi destekliyor olacak. 25 Kasım'da Retro Merkürle Venüs kavuşumu yaşanacak. Tekrar Akrep burcunda. Bu kavuşum özellikle ortaklı paralı konularında, eşiniz ya da partnerinizle paylaşım alanlarında önemli konuşmaları gündeme getirebilir. Daha önce görmezden geldiğiniz ya da ertelediğiniz meseleleri yeniden masaya yatırabilirsiniz. İlişkilerde kıskançlık, güç oyunları veya eski defterler açılabilir. Ama eğer yapıcı davranırsanız bu konuşmalar size şifada getirecektir. 29 Kasım'da Merkür Retrosu sona eriyor. Ama gölgeli günleri daha devam edecek. Artık iletişim biraz daha net, kararlar biraz daha sağlam olacak. Özellikle parasal konularda attığınız adımlar önümüzdeki haftalarda daha görünür ve kalıcı sonuçlar verecektir. 30 Kasım'da ise Venüs Yay burcuna geçiyor ve sizler için ilişkiler, sosyal çevre ve finansal konularda daha iyimser, daha özgürlükçü bir dönem başlıyor. Artık yoğun duygusal hesaplaşmaların ardından biraz nefes alacak, kendinizi daha hafif hissedeceksiniz. Yurt dışı bağlantılı işler, eğitim ya da hukuksal konular üzerinden de destek görebilirsiniz. Sevgili koçlar, Kasım ayı size şunu öğretiyor: güvenliğinizi başkalarının kontrolüne bırakmayın. Kendi gücünüzü sahiplenin. Evet, krizler olacak ama bu krizlerin amacı sizi özgürleştirmek, kendi ayaklarınız üzerinde daha sağlam durmanızı sağlamak. Umutlu, mutlu, verimli bir Kasım ayı geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın.